Evet, şimdi akuzatif alan fiillere devam ediyoruz. Fiillere başlamadan önce gene ben şu listemi bir göstereyim. Çünkü bir sürü fiil var, akuzatif alan fiiller var. Şu listemizi bir görelim. Bakın D artikelini dene çeviriyorum, D'ine çeviriyorum. D'yi D'de kalıyor, das yine. Pluralde D. Ve bizim göstereceğimiz bu başladığımız akuzatif alan fiiller ya varan bir artikeli değiştiriyor ya da önüne şahıs gelirse şahısları çeviriyor. Ben sen görüyorum olur mu? Ben seni görüyorum. Du ve diş, bunların da şahıs zamirlerinin de hepsinin akuzatifleri verilmiş durumda. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Ama bir süre sonra vereceğim bu fiillere. Bir süre sonra zamir kullanımına geçeceğim. Modal verb vereceğim. Tren barları vereceğim. Daha akuzatifte işimiz bayağı bir var. Evet, şimdi bir Esenle Essen'i mi versem? Lesen ve Schreiben'ı vereyim. Lesen ve Schreiben. Evet. Schreiben yazmak, lesen okumak biliyorsunuz. Farklı kalemlerle şunların bir eklerini ayırayım birbirinden. Bakın en eki, mekmak eki, bu lesen'de en, mekmak eki. Lesen'i bir çekelim yine. Regelmäßige, unregelmäßige bir fiil. Ich lese, du liest, sie, es. Önce fiil çekiyoruz. Devamlı rutinimiz böyle. Evet, wir değişik olunca iki tane şahıs da oluyor. O çoğula gelince orijinale geçiyor. Fiil tekrar eski halini alıyor. Ihr lässt, sie ve große sie lesen. Devam ediyorum. Evet, devam ediyorum. Schreiben fiilini çekince ich schreibe. Peki kökünü alayım önce, daha sonra ekleri verelim. Daha göze çarpar. Sie es schreibt. Evet, bu S'leri küçük yazmak çok önemli. Öğrencilerden göre ben de büyük yazmaya başladım. Schreiben küçük, S küçük yazılır. Ihr schreibt, fiilleri küçük yazıyoruz. Önce kökünü yazıyorum. Sie ve sie schreibt. Evet, ekleri koyacağım şimdi. Şu turuncu iyi oluyor onun için. Ich schreibe, du schreibst. Sie es schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie schreibt. Bakın schreiben re gelmesi yani kurallı bir fiil. Bu kuralsız bir fiil. Onun için oraya dikkat ediyoruz. Tabii hepsini karışık vermeye başladı. Şimdi biraz malzeme alalım. Onun cümle kuracağım çünkü. Der Text. Das Thema. Bunu buradan yürüteceğim. Die Aufgabe. Die Hausaufgabe'yi biliyorsunuz. Ev ödevi. Aufgabe. Evet, biraz uzun bir kelime bu. Die Zeitung, gazete. Die Zeitschrift, dergi. İsterseniz altlarını da yazarım ama şey yaparken söylüyorum, o yeterli mi acaba? Die Geschichte, artikelin sonunu yazıyorum bakın. Die Geschichte, SCH'yı şey olarak arıyorum, görüyorsunuz değil mi? Cümle kelimenin ortasında da olsa. Das Märchen, masal. Evet, okuma ve yazmak için. Das Gedicht, şiir. Gedicht, şiir. Die numara, evet. Das Telegram, evet. Das E-mail, bu e-mailin hem die artikeli var hem das artikeli var. Hangisini kullanırsanız, evet. Die SMS, der Brief, das Plakat dokunabilir değil mi? Das Plakat. Devam ediyorum.
das Buch, das Heft, defter de okunur ve yazılır. Evet. Der Roman, buraya devam ediyorum. Der Roman, evet. Das Wort, kelime. Die Wörter, pluralini vereyim. Wörter, der Satz, cümle. Der Aufsatz, kompozisyon. Das Wörterbuch, Wörterbuch. Evet. Başka ne yazalım? Birkaç tane daha aklıma geldikçe yazacağım. E-mail adresi, evet. Plakat, brief, Handynummer, handynummer da yazalım. Die handynummer, handynummer. Bakın şimdi cümlede kullanalım. Ich lese den, evet şöyle koyalım bir önce bir artikel soru yazalım. Artikelleri Satz, Text, der Satz, Thema, das Thema, die Aufgabe, evet, Zeitung, gazete, evet, Märchen, masal, bir roman, der Roman, das, artikellerin üzerine başka bir kalemle yazayım. Evet, die Aufgabe, die Zeitung, der Roman. Şimdi lesen akuzatif alır efendim. Anası, babası her şeyi akuzatif alır. Ne demek? Bütün sülalesi akuzatif alır. Çünkü deri dene çevirir, değil mi? Deyine çevirir. Der, den, der Text, den Text, das Thema, die Aufgabe, die Zeitung, das Märchen veya den Roman. Peki biz burada ayneni kullanamayız mı? Kullanırız. Aynı Märchen'i kullanırız. Aynı Zeitung'u da kullanırız. Artikelin hepsini çeşit çeşit kullanabiliriz. Bunların hepsi eşya olduğu için şuradan kalem alayım. Hepsi eşya olduğu için şöyle farklı kalemleri kullanıyorum ki dikkat daha çeksin, daha düzgün çıksın diye görüntüde. Eşya olduğu için was liest du? Bakın lezen'i çekerken du'da bir de şunu hatırlatayım. Du'da st gelmesi lazım değil mi tak olarak? Ama lezen'in kökünde s olduğu zaman bu s düşer. Bir kere daha anlatmıştım sanırım ama gene anlatayım kaçıranlar için. Putse'nin kökünde z var. ST'nin s'si düşer. İstemiyor çünkü. S'ni biraz sonra çekeceğim. S'ni de göreceksiniz. Demek ki ST bazen s'si düşüyor. Peki schreiben'a geçelim. Ich schreibe Brief, der Brief. Ich schreibe Aufgabe. Evet, ich schreibe Hausaufgabe oder Text. Texte yazabilirim. Der Text. Ich schreibe E-mail tabii ki. Das E-mail. Evet, SMS'i de yazabiliriz. SMS. Ich schreibe brief dedim. Bir de Resepte diyebiliriz. Telegram. İki tane emi var. Bakın burada schreiben akuzatif aldığı için kendinden sonra derleri dene çeviriyor. Bu kadar basit. Di'ler aynı kalıyor. Den, Text, das E-mail, die de olabilir bu. İki artikeli var çünkü. Die SMS ve das Telegram. Evet, bunu alıyorum hemen. Ve soru şeklinde soruda eşya olduğu için, die Sache olduğu için was schreibst du? Was schreibst du?
Neyi yazıyorsun? Neyi yazıyorsun? Evet, burada schreiben fiilini teker teker bir kullanalım şimdi. Evet. Was schreibst du? Ich schreibe den Text. Was schreibst du? Ich schreibe das Thema. Was schreibst du? Ich schreibe die Aufgabe. Was schreibst du? Ich schreibe die Hausaufgabe. Was schreibst du? Ich schreibe die Zeitung, gazetede yazılabilir. Evet. Was schreibst du? Ich schreibe die Zeitschrift. Zeitschrift. Was schreibst du? Ich schreibe die Geschichte. Was schreibst du? Ich schreibe die Geschichte. Was schreibst du? Ich schreibe das Märchen. Was schreibst du? Ich schreibe das Gedicht. Was schreibst du? Ich schreibe die Nummer. Was schreibst du? Ich schreibe das Telegramm. Was schreibst du? Ich schreibe das E-Mail. E-Mail. Was schreibst du? Ich schreibe die SMS. Was schreibst du? Ich schreibe den Brief. Was schreibst du? Ich schreibe das Plakat. Was schreibst du? Ich schreibe das Buch. Was schreibst du? Ich schreibe das Heft. Was schreibst du? Ich schreibe den Roman. Was schreibst du? Ich schreibe das Wort. Was schreibst du? Ich schreibe die Wörter. Was schreibst du? Ich schreibe den Satz. Was schreibst du? Ich schreibe den Aufsatz. Was schreibst du? Ich schreibe das Wörterbuch. Was schreibst du? Ich schreibe die Handynummer. Bir de diğer Zeitungsartikel yazalım. Zeitungsartikel makale demek. Artikel. Peki. Bir de lezenle yapalım. Was liest du? Başlayalım. Hem okunup hem yazılabilir hepsi. Was liest du? Ich lese den Text. Was liest du? Ich lese das Thema. Was liest du? Ich lese die Aufgabe. Was liest du? Ich lese die Hausaufgabe. Was liest du? Ich lese die Zeitung. Zeitung. Was liest du? Ich lese die Zeitschrift. Was liest du? Ich lese die Geschichte. Was liest du? Ich lese das Märchen. Was Märchen? Märchen. Was liest du? Ich lese das Gedicht. Was liest du? Ich lese die Nummer. Was liest du? Ich lese das Telegramm. Was liest du? Ich lese das E-Mail. Was liest du? Ich lese die SMS. Was liest du? Ich lese den Brief. Was liest du? Ich lese das Plakat. Was liest du? Ich lese das Buch. Was liest du? Ich lese das Heft. Evet arkadaşlar. Şimdi Lesen Schreiben'ı verdim. Evet, devam ediyorum. Lesen Schreiben'dan sonra bir de Essen'le Trinken'i vereyim. Essen de bir kuralsız bir fiil. Unre'ye gelmesi. Trinken'i de vereyim. Trinken Re'ye gelmesi. Bir düzenli bir fiil. Onun bir şey yok. Şu alışkanlık şu enleri bir ayırıyorum. Bakın çekerken ich esse, du isst. Bakın esseti nasıl alıyorum? Çünkü kökünde hele iki tane s varsa, tek s varsa, Lesen'de bile du'da st'nin s'ini atıyoruz. Bu kural dışılar Almanca'da çok var. Ist, essetle yazıyorum. Bu eski alışkanlığımız bizim. Wir essen, bakın burada iki tane s ile yazıyorum. Ihr esst, 2s ve sie essen ve büyük z ile de aynı essen. Değil mi? Trinken'i de yazalım. Ich trink. Önce hatta bu düzenli fiillerin enini attıktan sonra kökte bir değişiklik yok ya. Onun için rahatlıkla şahıs zamirlerini kullanmadan rahatça yazabiliyorum. Sie ve sie. Evet. Sie es trink. Wir trinken. Trinken de yazacağım şimdi. Anlamını biliyorsunuz zaten. Ama yeni öğrenenler için yazmak zorundayız. Trink. Trinken nedir? İçmek. Sigara içmek ne demek? Rauchen. Değil mi? O nefesle içmek. Bu sıvı içecek. Essen yemek. Bir şeyi yemek.
Peki bunun şahıslarını koyalım. Trinke. Bunun kökünde ne S var ne de Z var. Onun için ST'yi alıyor bakın. Trinken, trinkt ve trinken. Hemen S'ine geçeceğim ama trinken için malzeme biriktirelim. Evet. Trinken das Wasser, su. Das Mineralwasser, bunu biraz içeriden alayım. Mineralwasser, soda. Evet, soda. Der Saft, meyve suyu. Çoğulda die Säfte'dir. Die Säfte'dir. Devam ediyorum. Der Orangensaft. Orangensaft. Der Tomatensaft çok içiyorlar. Tomatensaft. Evet. Der Apfelsaft. Kaç tane örnek verince geçelim. Die Milch. Süt. Der Ayran. Die Limonade. Der Kaffee. Der Tee. Der Cappuccino. Cappuccino şöyle yazayım. Cappuccino. Der Espresso. Der Wein. Das Bier. Evet, başka kaldı mı? Aklımıza gelince gene yazacağız bunları. İçecekleri böyle yapalım. Ve essen fiilinden birkaç örnek yazayım. Ondan sonra geçelim. Evet. Ich esse. Bakın ich esse'yi önce bir ölçüsüz alacağım. Daha sonra ölçüyle kullandıracağım bunları. Ich esse değil Hamburger. İsterse artikeli, bak babanın artikeli de değerdir. Hamburgerin artikeli de değer. İşte bunu ezberleyeceğiz. Essen bütün her şeyi sülalesi diyorum ya, pozitif oluyor. Evet. Ich esse die Pizza. Ich esse das Obst. Altlarını çiziyorum artikellerin. Das Obst. Ich esse das Gemüse. Daslar değişmiyor biliyorsunuz. Das Gemüse. Evet. Ich esse die Spaghetti. Evet. Die artikeli. Görüyor musunuz? Burada bunu hemen soruyorum. Aslında şuradan yukarıya çıkayım çünkü burası bana lazım olacak biraz sonra. Was ist du? Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Evet. Ne yiyorsun? Şimdi ilk önce bir böyle yapalım. Sonra ölçüleri getireceğim. Porsiyon vereceğim, teller vereceğim, ştük vereceğim. Bir de tortelere geçelim, tatlı yiyeceklere. Die Torte. Die Schokoladentorte. Biraz uzun bir kelime bu. Torte. Peki die Schokoladentorte, die Torte, der Kek, den Kuchen, Kuchen. Evet. Den Kuchen, der olduğu için artikelde. Evet. Diğerlerini de sonra yazalım. Küçükle şeyi kullanacağım. Kuchen'i verelim şimdi. Tartlar, yaş pasta, şokoladen tortada, çikolatalı pasta, affer tortu, bir sürü bunu fazlalaştırabiliriz. Şimdi 51. sayfayı bir açalım. 51. sayfada alıştırmaları önce bir düz yapalım. Bir sürü olan kelime vereceğim. Evet, burayı alayım bunu. Trinken'le ikisini beraber vereceğim. Al sen de bunu. Bu kitap benim mi? Yok. Senin. 51. sayfa. Şimdi was ist du? Bakın burada isimler, yemek isimleri var. Her alanda kelime bilmemiz gerekiyor zaten. Bütün cümleleri ben arada sırada söyleyeceğim Türkçelerini. Önce bir telaffuz yapalım mı yoksa gerek yok mu? Nasıl? Peki.
Was isst du? Ich esse Ich esse die Nudeln, değil mi? Das Gemüse, gel beraber bir Aussprache yapalım. Das Gemüse, Das Gemüse, das Obst, das Obst, das Geflügel, das Geflügel, das Ei, das Ei, der Fisch, der Fisch, die Milchprodukte, die Milchprodukte, der süt ürünleri demek değil mi? Der Reis, pirinç pilavı, der Reis, die Kartoffel, die Kartoffeln, das Fleisch, das Fleisch, die Fischpfanne, die Fischpfanne, balık tava, das Hähnchen, das Hähnchen, tavuk gene, die Pommes frites mit Ketchup, die Pommes frites mit Ketchup, das Omelett, das Omelett, die Macaroni, die Macaroni, der Fleischspieß, der Fleischspieß, die Erbsen und Karotten, die Erbsen und Karotten, die Petersilenkartoffeln, die Petersilien-Kartoffeln, der Obstsalat, der Obstsalat, die Lasagne, die Lasagne, das Eis, das Eis, die Artischocken, die Artischocken, bu artischokken gemüzenin öbür adıdır. Die Käseplatte, die Käseplatte, peynir salatası, Akdeniz salatası. Şuradaki flash piece'in üzerine duracağım. Flash piece nedir? Bizim döner, Adana kebap, şiş kebap, yani etin işlenip döner hale getirildiği yiyeceğin ismi kısacası. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Burada önce bir ölçüsüz was ist du diye. Biraz önce okuduklarımda artikelleri değiştirmedim. Çünkü tek okuyorum değil mi? Ama cümle içinde derler deyin olacaklar. Çünkü essen akuzatife döndürür. Tek başına okuduğumuz için artikeller hiçbir değişiklik yapmadık. Ama şimdi artikel artikel deyine dönecek. Was ist du dediğim zaman, essen'i kullandığın zaman otomatik artikel dönüşür. İşte akuzatifin tarifi bu zaten. Evet, was ist du? ich esse die Nudeln, Nudeln. Was ist du? ich esse das Gemüse, Was ist du? ich esse das Obst, Was ist du? ich esse das Geflügel, Was ist du? ich esse das Ei, Was ist du? ich esse den Fisch, Was ist du? ich esse die Milchprodukte, Was ist du? ich esse den Reis, Was ist du? ich esse die Kartoffeln, Was ist du? ich esse das Fleisch, Was ist du? ich esse die Fischpfanne, Was ist du? ich esse das Hähnchen, Was ist du? ich esse die Pommes frites mit Ketchup, Ketchup, ne? Wie, was isst du? ich esse das Omelett, Was isst ich du? esse die Macaroni, Was isst du? ich esse den Fleischspieß, Was isst du? ich esse die Erbsen und Karotten, Karotten. Was isst du? ich esse die Petersilien-Kartoffeln, Was isst du? ich esse den Obstsalat, Obstsalat, meyve salatası biliyorsunuz. Was isst du? ich esse die Lasagne, Was isst du? ich esse das Eis, Was isst du? ich esse die Artischocken, Was isst du? ich esse die Käseplatte. Şimdi bakın bunu bir ölçüye alalım sizle beraber. Evet, nasıl alalım? Mesela eine porsiyon veya einen teller olarak alalım. 2 porsiyon olunca zwei porsiyon ama zamanla bu zwei porsiyon diyorlar. Zwei porsiyonen demeleri lazım gramerce. Ama zwei porsiyon demiyor. Zwei porsiyon diyorlar. O en son oradayken gördüğüm. Peki bakın şimdi ne yapacağız? Evet, şuraya başka bir renkli kalemle maviyle yazacağım. Evet, farklı dursun diye. Şimdi bakın ölçüyle yazıyorum. Ich esse eine Portion, eine Portion, eine Portion. Küçük bir şey yazayım. Eine Portion. Şuraya sığmayacak, karıştı burası. Yerim kadar. Şöyle ayırabiliriz. Ich esse eine Portion. Ne diyelim? Fish diyelim, değil mi? Fish bak iyi. Oraya da sığar. Peki bir porsiyon balık yemek istiyorum derken, bakın 2 tane isim yan yana gelince buradaki şeyi anlatmaya çalışıyorum, sistemi. Porsiyonun artikeli die olduğu için burası aynı porsiyon. Ama essen akuzatif alıyor. Tamam, kendisinden sonrasına sözü geçer ama fişin artikeli hiç kullanılmıyor. Görüyor musunuz? Evet, ich esse, bir cümle daha yazayım. Ich esse zwei Portionen olması lazım ama onu atmışlar zamanla. Zwei Portionen, gene biz doğru grameri verelim. Zwei Portionen Reis.
Reis mit Salat desek, sonra miti öğreteceğim ya. Evet, mit Salat desem. Bakın yine porsiyonun artikeli değil, iki olduğu için, çoğul olduğu için Reis'in artikeline hiç bakmıyorum. Çünkü Essen kendinden sonrasına sorumlu, öbürüne hiç bakmaz. Ve soru sorarken de bakın şöyle aldığım zaman şurayı da alıyorum. Was isst du diye sorarım değil mi? Was isst du? Ne yiyorsun? Bir porsiyon, iki porsiyon. Şimdi bir de şeylere geçelim, tatlılara geçelim. Orada ne yapacağız bakın. Evet, orada da stück, dilim, ekmek içinde. Bakın şuraya yazayım. Şuraya yazayım. Bakın hatta o çok güzel. Evet. Scheibe dilim demek. Eskiden kullanıyordu bu. Das Stück dilim. Bu da dilim demek. Das Stück bir sürü şeyleri var mesela, anlamları var. Möbelstück'te kullanılıyor, adette kullanılıyor, adette kullanılıyor, tanede kullanılıyor. Burada dilim. Buradaki anlamı şu ikisinin dilim. Peki pastalarda, böreklerde nasıl yapacağız? Ich esse ein Stück, das artikeli olduğu için bakın burası ein Stück Schokoladentorte veya ein Stück Kuchen diyorum. Bakın şuraya sığmadı. Kuchen de buraya yazıyorum. Bunun hemen akabinde ama artikeli yok. Görüyor musunuz? Şuraya biraz daha dipten başlayıp ich esse ein Stück, zwei Stücke de diyebiliriz. Ein Stück, zwei Stück de kullanılıyor. Zwei Stück Schokoladentorte, şuraya yerim yok diye torte diyorum. Görüyor musunuz? Yine sorusu was isst du? Bu böyle. Şimdi gelelim porsiyonla gidelim. Bir de teller var bakın. Şuraya teller yazıyor. Porsiyonu yazdım. Şurada bir yerim olsa. Die porsiyon biliyorsunuz. Herkesin bildiği porsiyon. Bir de der teller var. Teller tabak demek. Evet. Ich esse einen Teller. Şöyle yazayım şuraya. Evet. Çok karışık oldu ama sayfa. Ich esse einen Teller. Essen akuzatif aldığı için, tellerin artikeli der olduğu için einen Teller Suppe. Bir tabak çorba yiyorum. Bakın bu esse kendinden sonrasını bağlar. Bunu aynen yapar. Zuppe'nin artikeli ister diye olsun ister ne olsun değildir zaten de. Hiç bakmıyorum Zuppe'nin artikeline. Değil mi? Evet, biraz çok anlattığımız için karıştı. Ama sonra bunu şey yaparız. Peki hadi şey yapalım. Teller. Şu mu sanki güzel gösteriyor? Bunu almak istiyorum. Gel sen de bunu al. Evet. Evet. Was isst du? Gel bakalım. Ich möchte'yi sonra göstereceğim. Ich esse einen Teller üzerinden gidelim. Gelin buraya da. Einen Teller. Evet. Aslında bu kitap senin. Gel. Kitapları değiştirdim zannettim. Einen Teller. Bakın. Ich esse einen Teller Nudeln. Şöyle bir yazayım. Burada daha net görün. Ich esse einen Teller Nudeln. Bakın Nudel'in hiç artikelini kullanmıyorum. Birincinin artikeli oluyor. İki tanesi arka arkaya geldiği zaman ilkinin artikeli kullanılır, öbürü kullanılır. Hadi bir geçelim biraz. Was isst du? Ich esse einen Teller Nudeln. Nudeln. Was isst du? Ich esse einen Teller Gemüse. Was isst du? Ich esse einen Teller Obst. Was isst du? Ich esse einen Teller Geflügel. Was isst du? Ich esse einen Teller Ei. Ja, was isst du? Ich esse einen Teller Fisch. Was isst du? Ich esse einen Teller Milchprodukte. Produkte. Was isst du? Ich esse einen Teller Reis. Was isst du? Ich esse einen Teller Kartoffeln. Was isst du? Ich esse einen Teller Fleisch. Evet, şimdi kaldığımız yerden yetişmedi, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diğer videoda şimdilik iyi günler diliyorum.